Merhaba arkadaşlar, Doki Doki'nin yeni bir bölümüne daha tekrardan hoş geldiniz. En son karanlık olmuştu ve buradan devam edeceğimizi söylemiştik. Ve bu arada o hataları da çözdüm. Hani işte gece oluyor, sabah olduğu zaman yazılar çıkmıyordu. O hataları da düzelttim. Şimdi yeni bir bölümle daha devam ediyoruz sizlerle. Odanın içine huzurlu, sessiz ve ağır bir gece çökmüştü. Natsuki'nin o fırtına gibi ziyareti, getirdiği tatlı kurabiyelerin enerjisi ve okuduğumuz mangaların yankısı yerini artık gecenin o mahrem sessizliğine bırakmıştı. Dışarıda hafif bir rüzgar esiyor, pencerenin pervazına usulca vuruyordu. Sımsıkı kapalı perdelerin ardından tek tük sokak lambası ışıkları tavanda garip gölgeler oluşturuyordu. Şurada sesi biraz daha kısacağım. Tavana boş gözlerle bakarken son birkaç gün zihnimde bir film şeridi gibi oynatmaya başladım. Yaşadığım o korkunç, açıklanamaz çöküş hissi, göğsümün parçalanacakmış gibi ağırdığı o an ve ardından gelen bu rüya gibi açıklanamaz ilgiseli. Sadece birkaç gün, edebiyat kulübünün o ahşap kapısından içeri gireli sadece birkaç gün olmuştu. Ama Sayori, o neşeli, gamsız çocukluk arkadaşım, hastane odasında rahatsız bir plastik sandalyede günlerce uyumuş, gözyaşı dökmüştü. Yuri, o utangaç, insanlardan kaçan kız, sırf sesini duyabileyim diye başucumda saatlerce en sevdiği o karanlık hikayeyi okumuştu. Natsuki, kendi duygularını saklamak için sürekli dikenlerini çıkaran o tatlı kız, benim için mutfağa girip o kusursuz kurabiyeleri yapmıştı. Bütün bunlar içimi o kadar yoğun bir sıcaklıkla, o kadar büyük bir şükran duygusuyla dolduruyordu ki nefes almakta zorlanıyordum. Ama bir yandan da tarifsiz bir şaşkınlık içindeyim. Ben kimdim ki? Kulübe sadece Sawyer'in zoruyla katılmış, anime izlemekten başka pek bir vasfı olmayan sıradan bir öğrenciydim. Neden benim için bu kadar büyük fedakarlıklar yapıyorlardı? Ve en önemlisi Monika. Koskoca kulüp başkanı, okulun en popüler, en zeki, en ulaşılmaz kızı. Okulunu, derslerini, belki de o çok sevdiği piyanosunu bir kenara bırakıp beni evine getirmişti. Bana kendi odasını, kendi yatağını açmıştı. Altımda serili olan bu çarşaflar, yastığıma sinmiş olan bu hafif vanilya kokusu, hepsi ona aitti. Zihnimdeki bu yoğun düşünce fırtınası kapının menteşelerinden gelen o usul tanıdık gıcırtıyla bölündü. Koridordan içeriye ince, sarı bir ışık hüzmesi sızdı. Monika içeri süzüldü. Hızlıca geldi, belki de süzülmedi ama üzerinde yine aynı kıyafetler vardı. Elinde dumanı tüten küçük bir su bardağı tutuyordu. Beni uyanık görünce yüzünde o her zamanki, içimi adeta eriten şefkatli gülümsemesi belirdi. Uyumamışsın. Seni rahatsız etmedim umarım. Hayır, hiç de bile. Sadece tavanı izleyip düşüncelere dalmıştım. Monika bardağı komodinin üzerine, dünkü ilaç kutularının yanına sessizce bıraktı. Ardından yatağın kenarına, bana oldukça yakın bir yere oturdu. Yatağın yayı onun ağırlığıyla hafifçe çöktüğünde aramızdaki mesafenin ne kadar azaldığını fark ettim. Odasının o tanıdık vanilya ve taze şampuan kokusu onun gelişiyle birlikte dalga dalga burnuma doldu. Neler düşünüyordum peki? Loş karanlıkta Natsuki'nin o gürültülü ziyareti başını mı ağrıttı yoksa? Hayır, aslında onun bitmek bilmeyen enerjisi bana çok iyi geldi. Odadaki sessizliği biraz dağıttı. Sadece benim benim için yaptıklarınızı düşünüyordum Monika. Sayori, Yuri, Natsuki ve en çok da sen. Monika başını hafifçe yana eğip o zümrüt yeşili gözlerini doğrudan gözlerime dikti. Beni dikkatle dinliyordu. Kulübe katılalı şurada ne kadar oldu ki? Sadece birkaç gün. Ama bana öyle bir değer veriyorsunuz ki kendimi bir rüyanın içindeymişim gibi hissediyorum. Özellikle de sen. Bana kendi evini açtın. Bana bir bebekmişim gibi bakıyorsun. Gerçekten öyle bak. Akşam suyumuzu getiriyor. Sıcak sütümüzü getiriyor. Kahvaltımızı hazırlıyor, getiriyor. Kendi yatağını bize vermiş. Kendisi salonda uyuyor. Abi daha ne yapsın bu kız? Bu şaşkınlığımı, bu mahcubiyetimi üzerimden atamıyorum. Monika hafifçe gülümsedi. Uzanıp yorganın üzerindeki elimi kendi iki avucunun arasına usulca aldı. Elleri inanılmaz derecede sıcacıktı. Adeta nabzımı hissettiğini düşündüm. Senin de hissetmen lazım. Buna neden bu kadar şaşırıyorsun ki Ayaz? Sen bizim için, benim için çok değerlisin. Kulübe getirdiğin o yeni soluk, yazdığın o derin şiirler, kızlarla kurduğun o özel bağ, sen gelmeden önce o oda sadece masaların yan yana dizildiği bir yerdi. Bizi direkt şey yaptı. Sen gelmeden önce dümdüz masaların olduğu bir yer.
Gerçi onun bakış açısından evet öyleydi. Sen, sen o odayı gerçek bir kulüp, gerçek bir yuva yaptın. Hem de 2 günde. Ve benim için, yani benim sana yaptıklarımın gerçekten hiçbir lafı bile olmaz. Senin sağlığın burada, bu yatakta güvenle nefes alıyor olman benim için her şeyden daha önemli. Sana olan borcumu asla ödeyemem. Geçen sene aynı sınıftayken böyle olacağımızı söyleseler inanmazdım. Ben olsam bir kıza ne derdim? Şunu derdim herhalde ya. Sana olan borcumu asla ödeyemem. Kendimi sana karşı o kadar borçlu hissediyorum ki Monika. Geceni gündüzüne katıp beni izliyorsun. Bunun hakkını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Şşt, borçlu falan değilsin. Ben bunları bir karşılık bekleyerek veya bir görev bilinciyle yapmıyorum. Bunu yapıyorum çünkü bunu istiyorum. Aynı sınıftaydık. Bütün bir yıl boyunca aynı havayı solulduk ama birbirimize doğru düzgün 2 kelime bile etmemiştik. Değil mi? Doğru söylüyorum. Vallahi etmedik. Özür dilerim. Nasıl edebilirdim ki? Sen sınıfın parlayan yıldızıydın Monika. Hatırlasana. Spor kulüplerinin yöneticileri peşinden koşuyordu. Oha. Notların her zaman en yüksekteydi. Teneffüslerde etrafın sürekli insanlarla, sana hayran olan öğrencilerle çevrili olurdu. Kusursuz, ulaşılamaz, popüler kızdın. Ama bak işte aslında yalnızlıktan ölüyor. Demek etrafında ne kadar insan olduğunun bir önemi yok. Sandalyede bir geriye çekildim. Umarım sesi gelmemiştir. Ben ise arka sıralarda camdan dışarıyı izleyen, derslere pek ilgilenmeyen, anime izleyip oyun oynayan sıradan görünmez bir tiptim. O da senin mallığın. Monika kıkırdadı. Sesi odanın loşluğunda o kadar tatlı, o kadar içten yankılandı ki istemsizce ben de gülümsedim. Elimin üzerindeki parmaklarını hafifçe sıktı. Sıradan ve görünmez mi? Sıradan ve görünmez mi? Kendine gerçekten çok büyük haksızlık ediyorsun Ayaz. Biliyor musun? Aslında ben seni hep fark ediyordum. Benim mi? Sen mi? Ciddi misin? Bu itiraf karşısında kalbim bir anında tekledi. Ama yine bayılma da. Evet ciddiyim. Etrafım hep kalabalıktı doğru. Herkes benden bir kusursuzluk bekliyordu. Herkesin gözünde o hata yapmayan başkan olmalıydım. Ama ben bazen o boğucu kalabalıktan, o sahte beklentilerden sıkıldığımda göz ucuyla o arka sıradaki sana bakardım. O kadar kendi dünyandaydın, o kadar sakindin ki. Acaba şu an o kulaklıkların ardında hangi dünyada dolaşıyor, ne düşünüyor diye içimden geçirirdim. Hep seninle konuşmak, o etrafına ördüğün görünmez duvar açıp dünyana bir adım atmak isterdim. Şey gibi, asıl oyunda hani Yuri kendi dünyasına kapalı birisi ya böyle sessizce oturan. MC de onunla konuşuyor. Biz de aslında geçen sene Monika için öyle birisiyiz. Ama sen hep kendini geri çekerdin. Ne zaman sana doğru bir adım atacak olsam gözlerini kaçırır veya sınıfı terk ederdim. Tam düzeltiyorum biz Yuri'den de betermişiz. Kimseyle, özellikle de benimle konuşmaya hiç hevesli değil gibiydin. Kabul ediyorum tamamen kendi dünyamda yaşıyordum. Açıkçası senden biraz çekiniyordum. Senin farkındaydım ama sana yaklaşmaya korkuyordum desem yeridir. O kadar kusursuzdun ki. Yanına gelirsem aptalca bir şey söyleyip senin ve o kalabalık arkadaş grubunun önünde rezil olmaktan çekiniyordum. Rezil olmak mı? O kalabalık benim umurumda bile değildi ki. Eğer yanıma gelip o aptalca şeyleri söyleseydim muhtemelen tüm günümün en güzel anı olurdu. Keşke o zamanlar o aptal duvarları yıkıp ikimizden biri ilk adımı atabilseydi. İkimiz de aynı sınıfta, birbirimizin tamamen farkında ama bir o kadar da sessizlik. Kim bilir, belki o zaman yanıma gelseydin, edebiyat kulübünü beraber kurardık. Bu kadar zaman kaybetmezdik. Belki ne yaşanacağını bilemezdik. Belki de ama zararın neresinden dönsek kârdır, değil mi? Aynen, hiç olmamasındansa şimdi oldu en azından. Geç oldu ama sonunda aynı kulüpteyiz ve birbirimizi gerçekten tanımaya başlıyoruz. Monika'nın yüzündeki o hafif nostaljik hüzün yerini tutkulu, kararlı bir ifadeye bıraktı. Evet ve en önemlisi şu an buradasın. Artık aramızda o sıkıcı okul sıraları, o kalabalık insanlar veya aşılması gereken mesafeler yok. Sadece sen ve ben varız. Sözlerindeki o yoğunluk odanın içindeki havayı bir anda değiştirdi.
Aramızda açıklanamaz, neredeyse elektrikli özel bir çekim vardı. Gözleri doğrudan ruhuma, en derinlerime bakıyor gibiydi. İçimdeki o mahcubiyet hissi, ona karşı filizlenen o sıcak, yoğun sevgiyle birbirine karıştı. Derin bir sessizliğin ardından Monika yavaşça ellerimi bıraktı ve ayağa kalktı. Kıyafetini hafifçe düzeltti. Neyse, seni geçmişin nostaljisiyle daha fazla yormayayım. Zaman çok hızlı akıyor. Saat oldukça geç oldu. Artık uyuman ve vücudunu dinlendirmen gerekiyor. Ben de annemlerin odasına geçeyim. Ha, salonda değil, annesinin odasında yatıyormuş. Ha yok, kanepede yatıyormuş. Ya da en iyisi dur. Ya da en iyisi salondaki o büyük kanepede yatayım. Böylece gece uyanır, bir şeye ihtiyacın olursa sesini hemen duyabilirim. İyi uykular Ayaz. Kanepede mi? Bu düşünce kalbime sihirli bir iğne gibi battı. Benim yüzümden kendi evinde, kendi yatağından uzakta, üstüne üstlük bütün gün bana bakıp yorulmuşken rahatsız bir kanepede iki büklüm uyuyacaktı. Harbi yani. Heh. Hayır, buna daha fazla izin veremezdim. Bu kadarı vicdanıma sığmıyordu. Monika bekle. Efendim, bir yerim mi ağrıyor? Hemen telaşlanarak bana doğru bir adım attı. Neyse, Monika'nın sesiyle söyledim. Hayır hayır, iyiyim. Sadece lütfen salondaki o kanepede yatma. Annenlerin odasına da gitme. Lütfen salondaki o kanepede yatma. Annenlerin odasına da gitme. Burası senin odan, senin yatağın. Bütün gün benim etrafımda pervane oldun. Yeterince yoruldun. Seni kendi yatağından etmek bana kendimi gerçekten çok kötü, çok bencil hissettiriyor. Derin bir nefes aldım. Söyleyeceğim şeyin ağırlığıyla kalbim göğüs kafesimi dövüyordu. Ama içimden bir ses bunun doğru olduğunu söylüyor. Eğer istersen, yani senin için de bir sorun olmazsa, bu gece burada benimle uyuyabilirsin. Monika'nın zümrüt gözleri fal taşı gibi açıldı. Yüzü aniden odadaki o loş gece lambasının ışığında bile belli olacak kadar kırmızıya boyandı. Elleri istemsizce dudaklarına gitti. Böyle bir teklifi benden kesinlikle beklemediği, o kusursuz maskesinin bir anlamda düşmesinden çok net anlaşılıyordu. Yanlış okudum zannettim. Kafamda da canlanıyor aynı anda, hem okurken şey yapınca hani gerçekten karakter hareket ediyormuş gibi şey yapıyorum. Ayaz bu. Sen ne dediğinin farkında mısın? Yani çok ince, çok nazik düşüncelisin ama sana rahatlık ve rahatsızlık vermek istemem. Gözlerini kaçırdı. Sesi neredeyse fısıltı seviyesine inmişti. Hem sen hastasın. Rahatça yayılıp dinlenmen gerekiyor. Ben yanındayken sıkışırsın. Rahat uyuyamazsın. Kocaman çift kişilik yatak ya. Bulaşıcı bir hastalığım yok Monika, endişelenme. Ya sen yanımdayken çok daha huzurlu uyurum. Sen yanımdayken çok daha huzurlu uyurum. Aksine Monika, ben ancak sen yanımdayken rahat edebilirim. Şunu söyleyecek cesaret de helal olsun ha. O hastanedeki soğuk duvarlardan, o kabuslardan beni uzaklaştıran tek şey senin varlığın. Gece uyandığımda seni yanımda görmek, bana kendimi bu dünyadaki en güvenli insanmışım gibi hissettirir. Monika alt dudağını hafifçe ısırdı. İçinde inanılmaz bir fırtınayla, büyük bir şaşkınlıkla savaşıyor gibiydi. Veya belki de aylardır, yıllardır hayalini kurduğu bu anın şu an gerçek olduğuna inanamıyordu. Sen nereden biliyordun? İyice saçmalamaya başladım. Monika neden böyle bir anın hayalini kursun ki, değil mi? Belki de çok ileri gittim. Sen gerçekten bunu istiyor musun Ayaz? Yani aynı yatağı bu gece beraber paylaşmamızı. Evet. Evet. Hem yatak ikimiz için de gayet yeterince büyük. Hiç sıkışmayız. Lütfen itiraz etme Monika. Sen de bütün gün yoruldun. Sadece gel ve yanıma uzan. Yüzündeki o kızarık şaşkınlık yavaş yavaş dağıldı. Yerini hayatımda gördüğüm en tarifsiz, en yumuşak, sevgi dolu ve içten bir tebessüme bıraktı. Gözlerinde odayı aydınlatan ufak yaş damlaları parladı. Peki, madem bu kadar ısrar ediyorsun, kulüp üyemin sözünü dinlemekten başka çarem yok sanırım.
Artık kulüp üyeliği kalmadı ya bundan sonra. Monika yatağın diğer tarafına doğru yavaş, neredeyse rüya gibi adımlarla yürüdü. Odasındaki o boğucu yalnızlık hissi tamamen kaybolmuştu. Yatağın örtüsünü yavaşça, beni rahatsız etmemeye özen göstererek kaldırdı ve çekingen hareketlerle yanıma uzandı. Aramızda sadece birkaç santim, incecik bir boşluk vardı. Odanın derin sessizliğinde ikimizin de hızlanan nefes alışverişi o kadar net duyuluyordu ki, başını yastığa koyduğunda yüzü tamamen bana dönüktü. Gözleri gecenin karanlığında bile bana parlayan iki yeşil fener gibiydi. Kendi yatağım, inan bana uzun zamandır hiç bu kadar rahat, hiç bu kadar sıcak hissettirmemişti. Teşekkür ederim Ayaz, beni yanından kovmadığın için. O nasıl sözü olur mu hiç öyle bir şey? Asıl ben teşekkür ederim Monika. Bana, benim bile kendime veremeyeceğim bir değer verdiğin için. Monika elini yavaşça uzattı. Parmak uçları yorganın altındaki elime usulca değdi. Önce sadece dokundu. Sonra parmaklarını benimkilerin arasına nazikçe ama bir daha asla bırakmak istemiyormuş gibi sımsıkı kenetledi. Bu iş iyi yerlere gidiyor. Teninin o yumuşak sıcaklığı içimdeki tüm o son şüphe kırıntılarını, hastalık hissini ve korkuyu yakıp yok etmişti. İyi geceler benim tatlı biricik kulüp üyem. İyi geceler Monika. Koyacağım buraya böyle. Abi deme lazım olur. Kulüp üyem deme lazım olur. Gözlerimi kapattım. Burnuma dolan o yoğun vanilya kokusu, avucumun içindeki sıcaklık ve hemen yanımda atan kalbinin ritmi. Hayatımda hiç bu kadar huzurlu, hiç bu kadar güvende ve hiç bu kadar birine ait hissetmemiştim. Sonunda tam olman gerektiği yerdesin. Bunu Monika diyor sanırım. Bizim düşüncemizde galiba. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Olur. Kabul, bırakma. Hadi göster. Çalışıyor. Ertesi gün. Pazartesi öğleden sonra. Pazartesi. Normal şartlar altında hayatımın o sıradan rutini içinde şu an lisenin o gürültülü koridorlarında olmam gerekiyordu. Son ders zilinin çalmasını beklemeli, ardından edebiyat kulübünün o ahşap kapısını aralayıp kızların tanıdık atışmalarının arasına dalmalıydım. Müzik değişti. Fakat onun yerine Monika'nın bu mükemmel düzenlenmiş, vanilya kokulu odasında sırt üstü uzanmış tavandaki ışık oyunlarını izliyordum. Güneş yavaş yavaş etkisini yitirmeye, odanın içindeki gölgeler uzamaya başlamıştı. Gözüm sürekli, neredeyse her dakika başı kapıya kayıyordu. Biri gelecek mi diye. Okul çıkış saati çoktan geçmişti. Dün Natikir'in o fırtına gibi gelişinden sonra bugün kapının büyük bir gürültüyle açılmasını bekliyordum. Sayuri falan büyük ihtimalle. Aynen. Sayuri'nin "Sürpriz, biz geldik" diye bağırarak içeri dalacağına, Yuri'nin utangaçça arkasından geleceğine o kadar emindim ki. Ama evde alt kattan gelen o çok hafif, belirsiz tıkırtılar dışında hiçbir ses yoktu. Bu sessizlik hastaneden beri ilk defa içimde ufak bir boşluk hissi yaratmıştı. Kapı kolunun usulca aşağı inmesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. Beklediğim o neşeli kulüp kalabalığı değil, elinde ufak, gümüş bir tepsiyle Monika içeri süzüldü. Onu sabahtan beri sadece bana ilaçlarımı veya yemeklerimi getirirken kısa süreliğine görmüştüm. Bütün gün evdeydi. Uyanmışsın Ayaz. Bütün gün bu odada tek başına sıkıntıdan patlamadın umarım. Aşağıda sana taze meyve hazırladım. İlaçlarından sonra biraz vitamin alman gerekiyor. Tepsiyi komodinin üzerine dikkatlice bıraktı. Üzerinde özenle dilimlenmiş elmalar ve yanında büyük bir bardak taze sıkılmış portakal suyu vardı. Oh! Çok teşekkür ederim Monika. Gerçekten benim için bu kadar zahmet etmene gerek yoktu. Günüm sadece yatarak ve dinlenerek geçti. Ama yalan söylemeyeceğim, biraz şaşkınım.
Monika, Monika yatağın kenarına, dünkü alıştığımız o yakın mesafeye usulca oturdu. Şaşkın mısın? Neden ki? Bir yerin mi ağrıyor yoksa? Endişeyle elini alnıma doğru uzattı ama hafifçe geri çekilip gülümsedim. Hayır, sağlığım gayet iyi. Sadece... Kızlar nerede? Sayır'ın okul biter bitmez soluğu senin kapında alacağına kesin gözüyle bakıyordum. Yuri ya da Natsuki de gelmedi. Üstelik sen de bütün gün okula gitmedin. Sabahtan beri buradasın. Kulüpte bir sorun mu oldu? Monika'nın eli yavaşça kucağına düştü. Yüzünde son derece anlayışlı, sakin ama bir o kadar da kontrolcü bir ifade belirdi. Yo, gayet gülümsüyor. İyice paranoyak olduk ha. Ah hayır, okulda hiçbir sorun yok. Sadece onlara bugün gelmemelerini söyledim. Neden? Gelmemelerini mi söyledin? Neden? Biliyorsun, sınav haftası çok Dur. Biliyorsun, sınav haftası çok yaklaştı. Herkesin üzerine düşen bir sürü ekstra ödev ve dönem projesi var. Dün akşam onlara gruptan mesaj attım. Natsuki'ye festival için yeni bir şiir formatı araştırmasını, Yuri'ye ise evdeki eski kitaplarını taramasını söyledim. Sawyer de ödevlerini bitirmeden buraya gelirse senin buna çok üzüleceğini belirttim. Benim okula gitmememe gelince, seni bu koca evde bu halde tek başına bırakabileceğimi gerçekten düşündün mü? Kulüp işlerini telefondan hallettim. Benim yerim şu an senin yanına yaz. Hem her gün buraya dolaşıp o yüksek enerjileriyle seni yormalarını hiç istemiyorum. Senin şu an sadece sessizliğe ve benim gözetmemde huzura ihtiyacım var. Haklı arkadaşlar, doğru söylüyor. Monika'nın bu açıklaması içime bir ok gibi saplandı. Benim için okulunu, kulübünü, kendi hayatını tamamen askıya almıştı. Beni korumak için herkese arama bir kalkan gibi girmişti. Bunu sadece benim iyiliğim için yaptığını düşünmek, içimdeki o ufak yalnızlık hissini anında büyük bir minnet duygusuna dönüştürdü. Monika, sen gerçekten inanılmaz birisin. Benim yüzümden devamsızlık yapmanı istemezdim. Dur lan, hala Monika gibi okuyorum. Kendi sesime dönüyorum. Sanırım bir süreliğine tamamen baş başayız. Monika'nın zümrüt yeşili gözleri pencereden sızan ikindi güneşiyle hafifçe parladı. Dudaklarında o ince, kalbimi hızlandıran tebessüm belirdi. Baş başa olmak o kadar da kötü bir şey değil. Sence de öyle değil mi? Özellikle de dün geceki o inanılmaz derecede huzurlu uykumuzdan sonra. Dün gece. Monika konuyu bir anda hiç beklemediğim o noktaya getirdiğinde yanaklarımın alev alev yandığını hissettim. O anki duygu yoğunluğuyla o mahcubiyet ona benimle yatabilirsin derken nereden o cesareti bulmuştum hala aklım almıyor. Ben arka sıradaki o görünmez çocuk, okulun en popüler kızını, üstelik onun kendi evinde aynı yatağı paylaşmaya davet etmiştim. Sanki zina yapmış gibi. Ve o da bunu hiç tereddüt etmeden kabul etmişti. Ne kadar illegal bir şeymiş gibi anlatıyor. Dün gece için tekrar özür dilerim. Umarım seni rahatsız etmemiştim. Sen yanımdayken çok iyi uyudum. Ben şunu derdim herhalde ya. Şu çok daha mantıklı ama ben dün gece nasıl öyle bir şey teklif edebildim, inan hala kendime şaşırıyorum Monika. Aptalca bir cesaretti. Seni kendi yatağına o şekilde davet etmem. Eğer seni rahatsız hissettirdiysem lütfen kusuruma bakma. Monika'nın gözleri hafifçe büyüdü. Ardından yumuşacık bir kıkırdama döküldü dudaklarından. Şşt, neden durduk yere özür diliyorsun ki? Rahatsız olmak bir yana dursun. O an o yatağa yanına uzandığım saniye benim için bu koca evin en güvenli anıydı. İtiraf etmem gerekirse ben de uzun zamandır ilk defa bu kadar huzurlu hissettim. Bu büyük evde annemler uzaktayken geceleri her zaman çok soğuk ve ıssız gelirdi. Ama dün gece uyandığımda seni hemen yanımda görmek, o an zamanın tamamen durmasını, o odadan hiç çıkmamamızı istedim. Elini yavaşça dizime koydu. Bunun için utanmana, çekinmene veya pişmanlık duymana hiç gerek yok Ayaz. Biz birbirimize iyi geliyoruz. Dünyanın geri kalanından izole olsak bile önemli olan tek şey bu. Sözleri içinde büyüyen o utanç dalgasını tamamen alıp götürdü.
Aramızdaki bu diyalog abartılı veya yapmacık bir romantizmden ziyade birbirine tutunan iki insanın paylaştığı o saf güven ve yoldaşlık hissiyle odayı doldurmuştu. Yoldaş mı? Saatler sonra. Saatler ağır ağır ilerleyip akşam karanlığı odanın içinde tamamen çöktüğünde içimdeki o durağanlık hissi yavaş yavaş beni bunaltmaya başlamıştı. Sanki haftalardır yatıyormuşum gibi hissediyordum. Bacaklarım uyuşmuş, tavan çok alçalmış ve odanın duvarları yavaş yavaş üzerime gelmeye başlamıştı. Hastalığın verdiği o fiziksel zayıflığın üzerine o sessizliğin boğucu ağırlığı ruhumu sıkıyordu. Tabi telefon yok, oyun yok. Olmasında Monika var. Elinde bir bardak su ile odaya giren Monika yüzümdeki o sıkılmış ifadeyi anında fark etti. Bak telefon fark etmezdi. Ayaz, iyi misin? Bir anda çok düşünceli, hatta biraz bunalmış gibi görünüyorsun. İyiyim Monika, gerçekten. Sadece sürekli bu dört duvara bakmak, bütün gün bu yatağın içinde kalmak biraz canımı sıktı sanırım. Yanlış anlama, odan çok güzel ve bana çok iyi bakıyorsun. Ama enerjim yavaş yavaş yerine gelirken sadece tavanı izlemek tuhaf hissettiriyor. Anlıyorum, haklısın. Sürekli yatak istirahati insanı melankolik yapabilir. Ateşin de yok, değerlerin de tamamen normale dönmüş gibi duruyor. Ne dersin? Biraz hava değiştirmek ister misin? Olur, nereye gidelim? Aşağı inebiliriz. Salondaki o büyük televizyonda ikimizin de seveceği güzel bir film açabiliriz. Olur, ne izleyelim? Gerçekten mi? Bu harika olur. Bu teklif uzun süredir susuz kalmış birine uzatılan bir bardak su gibi gelmişti. O kadar muhtacız. Hadi o zaman lütfen çok yavaş kalk. Günlerdir yatıyorsun. Tansiyonun düşebilir. Heyecanla yorganı üzerimden attım ve bacaklarımı yataktan aşağı sarkıttım. Ancak ayaklarım yere değip de ayağa kalktığım o ilk an beklediğimden çok daha kötü oldu. Bacaklarım ağırlığımı taşıyamadı. Dizlerimin bağı çözüldü. Dünyam birkaç saniyeliğine tamamen karardı ve oda etrafında dönmeye başladı. Aha, bir anda öyle mal gibi kalkarsan. Dikkat et. Yere kapaklamama milimetreler kala Monika olağanüstü bir refleksle yanıma atıldı. Koluma sımsıkı girdi. Bir eliyle belimi sıkıca kavurarken diğer eliyle omzuma güçlü bir destek oldu. Helal olsun, Monika da güçlüymüş ya. Onun narin görünümünün altındaki sağlam duruşu ve bedeninden yayılan sıcaklık beni anında toparlamıştı. Duruşundan çok sanki sana sarılması toparlamış gibi ama neyse. Çok özür dilerim. Bacaklarım gerçekten çok anlamış. Kendime fazla güvenmişim. Monika yüzünü yüzüme çok yaklaştırdı. Sıcak nefesi çeneme çarpıyordu. Özür dileme. Ben buradayım. Düşmene asla izin vermem. Bana yaslanabilirsin. Tüm ağırlığını bana ver. Hiç çekinme. İnşallah tüm ağırlığını vermez gerçekten de. Ona sımsıkı tutunarak yavaş ve dikkatli adımlarla odadan çıktık. Loş koridora geçip merdivenlere yöneldik. Merdivenlerden inerken attığım her adımda istemsizce Monika'nın omzuna biraz daha yaslanıyordum. Saçlarından burnuma dolan o ferah koku, boynumda hissettiğim düzenli nefesi, o an hasta olmanın ve zayıf düşmenin bile garip, tatlı bir yanı olduğunu düşündürttü bana. Salona indiğimizde beni dikkatlice o geniş koltuğun en rahat köşesine oturttu. Üzerime ince, yumuşacık bir battaniye örttükten sonra sadece televizyonun arkasındaki loş ışıklar kalacak şekilde salonun lambalarını kapattı. Nasıl hissediyorsun? Burası yukarıdaki odaya göre çok daha ferah, değil mi? Kesinlikle. Uzun zaman sonra kendimi tekrar insan gibi hissettim. Harika. Şimdi ben mutfağa gidip bize içecek sıcak bir şeyler alıp geliyorum. Sen de kumandayı alıp film kataloğuna göz atabilirsin. Ne izlemek istersen ona uyarım. O zarif adımlarla mutfağa doğru giderken ben de televizyonu açtım. Ne güzel bir filmmiş. Farklı bir odaya geçmek, yeni bir şeyler görmek fikri zihnime gerçekten inanılmaz iyi gelmişti. Kısa süre sonra Monika elinde buhar tüten 2 kupa papatya çayıyla geri döndü. Yanına koltuğa oturdu. Ancak aramızda hiçbir mesafe bırakmamıştı. Omuzu tamamen benimkine değiyor, bacağı bacağıma temas ediyordu.
Biraz eski ama eleştirmenlerin çok övdüğü, felsefi yönü ağır bir bilim kurgu dram filmi buldum. Sence uyar mı? Senin seçtiğin her şey benim için kusursuzdur. Hadi başlatalım. Film başladı. Hikaye kendi acı dolu savaşlarla ve kayıplarla yıkılmış gerçekliğinden kaçıp beynine bağlanan bir makine sayesinde kusursuz ama tamamen sahte bir paralel evrene geçiş yapan bir adamı anlatıyordu. Hmm. Adam o makinenin içinde hayalindeki eve, hayalindeki işe ve onu gerçekten seven insanlara kavuşuyor. O boğucu yalnızlıktan kurtuluyordu. Ama bir yandan da zihninin derinliklerinde her şeyin bir simülasyon olduğunu, o sevdiği insanların aslında birer koddan ibaret olduğunu biliyordu. Filmin o felsefi ve melankolik atmosferi ikimizi de saniyeler içinde ekranın içine çekmişti. Yaklaşık 2 saat boyunca aramızda tek bir kelime bile geçmedi. Şöyle bir şey olsa ben korkardım, acaba bir şey söylemeli miyim, söylememeli miyim diye. Sadece zaman zaman çaylarımızdan ufak yudumlar aldık. Filmin ortalarına doğru Monica'nın başı yavaşça, gayet doğal bir hareketle omzuma yaslandı. Ben de itiraz etmeden hafifçe başımı onun yumuşak saçlarına dayadım. O an o koltukta sanki o filmin içindeki simülasyonda yaşayan iki kişi gibi hissettim. Film ana karakterin çok kritik bir karar vermesiyle bitti. Adam gerçeği bilmesine rağmen makineden çıkmayı, o acı dolu gerçek dünyaya dönmeyi kesin bir dille reddetti. O sahte ama mutlu dünya, sahte olduğuna inandığı o sevdikleri de sonsuza dek kalmayı seçerek gözlerini kapattı. Ekranda akan beyaz jenerik yazılarıyla birlikte odada sadece televizyonun soluk mavi ışığı kalmıştı. Vay canına, gerçekten oldukça ağır ve düşündürücü bir sondu. Etkisinden çıkmak biraz zaman alacak sanırım. Monica başını omuzumdan yavaşça kaldırdı. Gözlerinde televizyon ekranının yansımasından çok daha derin, çok daha karanlık ve karmaşık bir şeylerin parıltısı vardı. Sence karakterin yaptığı bu seçim doğru muydu Ayaz? Bence bu açıkça pes etmekti. Gerçeklikten kaçtı. Açıkçası onu çok iyi anlıyorum. Bazen sahte bir mutluluk gerçek bir acıdan iyidir. Gerçek bir dünyada değil. Hani gerçek bir dünyada sahte bir mutluluk mu istersin? Gerçek bir acı mı istersin? Gerçek bir acıya daha okeyim. Ama kendimi bir oyun dünyasına ya da film dünyasına kapatabilecek olsam, hani Matrix gibi. Zaten burada da hafif Matrix şeyi var. Ben Matrix'i seçerdim ya. Eğer o simülasyon ona hayatında hiç tatmadığı bir huzur, hiç bulamadığı bir sevgi verdiyse, neden orayı terk edip acıya dönsün ki? Aynen. Sonuçta insan için önemli olan kalbinde hissettiği o gerçek duygulardır. O hislerin hangi dünyadan veya hangi makineden geldiği değil. Aynen. Monica'nın yüzünde aniden tarifsiz, derin bir rahatlama ve hüzünlü ama bir o kadar da memnun bir gülümseme oluştu. İşte tam olarak böyle düşünüyorum. Gerçekliğin ne olduğu sadece bizim algımızla sınırlıdır. Eğer gerçekten sevdiğin biriyle yan yanaysan, dünyanın geri kalanının sahte olmasının, duvarların birer dekordan ibaret olmasının hiçbir önemi kalmaz. Monica'nın kurduğu bu son cümleler filmin felsefesinden çok daha öteydi. Sanki kendi iç dünyasından kopup gelen, çok uzun zamandır söylemek isteyip de söyleyemediği, kendi çaresizliğini haykıran kelimelerdi. Ne analiz yaptın MC'ye. O an bana öyle bir baktı ki, aramızdaki o devasa televizyon ekranı, etrafımızdaki o loş salon, o hastalık hissi, hepsi yok oldu sanki. Ben de konuşamamaya başladım. Monica beni de etkiledi. Biliyor musun Ayaz? Eğer o filmin içindeki evren biz olsaydık, eğer bütün bu dünya bir simülasyondan ibaret olsaydı, ben de uyanmayı asla ama asla istemezdim. Sesindeki o narin, kırılgan ve neredeyse ağlamaklı ton kalbimin en derinlerine dokundu. O sadece okulun popüler başkanı değil, derinlerinde inanılmaz derecede yalnız hisseden, kendi varoluşuyla savaşan ve o karanlık yalnızlığı sadece benimle paylaşan bir ruh gibi görünüyordu. Ah be, Monica gerçek olsa sarılırdım ona şu an.
Ben de ona karşılık olarak içten bir şekilde hafifçe gülümsedim. Eğer günün birinde uyanırsan bile bu koltukta yine yan yana olacağız Monika. Bunu unutma. Gözlerindeki o yaşlı ifade dağıldı. Ufak, zarif ve kalbimi ısıtan bir kıkırdama döküldü dudaklarından. Haklısın. Benim tek gerçeğim zaten burada. Yanımda duruyor. İyice sevgili oldular bunlar. Ama sanırım saat epey geç oldu. Doktorumuzun o katı yatak istirahati kuralını fena halde ihlal etmeye başladık. Yavaşça ayağa kalktı. Üzerini düzeltip elini beni kaldırmak için bana doğru uzattı. Hadi seni odamıza, yani odana götüreyim. Odamız oldu artık. Bizim odamız, bizim evimiz. Uzattığı o sıcacık eli tutup yavaşça ayağa kalktım. Salondan çıkıp o uzun, karanlık merdivenleri yine birbirimize sıkıca tutunarak çıktık. Ama bu sefer aramızda hastalıktan ziyade o filmin ve sohbetin getirdiği çok daha büyük bir sessizlik, çok daha derin bir uyum vardı. Odaya tekrar girdiğimizde her şeyin dünkü o tanıdık ve mahrem rutine bağlandığını fark etmek bana inanılmaz bir rahatlık vermişti. Monika her zamanki gibi hırkasını çıkarıp sandalyenin arkasına özenle astı. Dün gece yaşadığım o ilk teklif anındaki büyük gerginlikten, o kekelemelerden eser yoktu. Aynı yatağı paylaşmak, sanki yıllardır süre gelen, gayet doğal, olması gereken bir alışkanlıkmış gibi hissediyordum. Sanki kaç yıllık karısı. Yatağın içine girip yorganı omuzlarıma kadar çektiğimde Monika da komodindeki o küçük gece lambasını kapattı ve karanlıkta hemen yanıma süzüldü. Bu gece aramızdaki o birkaç santimlik görünmez mesafede tamamen kapanmıştı. Omuzlarımız birbirine değiyordu. İyi geceler Ayaz. Yarın uyandığında her şey çok daha güzel olacak. Söz veriyorum. İyi geceler Monika. Benim için yaptığın, hissettirdiğin her şey için teşekkürler. Monika yastığın üzerinden başını yavaşça tamamen bana doğru çevirdi. Zifiri karanlıkta bile onun o korumacı güven veren nefesini ve vücut ısısını hissedebiliyordum. Odanın o tanıdık vanilya kokusu artık bir hastane odasını, bir izolasyonu veya bir hapsi değil, sadece ve sadece ev kelimesini temsil ediyordu. Artık burası bizim evimiz. Monika da benim karım. Gözlerimi usulca kapattım. Monika'nın o düzenli, huzurlu nefes alışverişi eşliğinde kendimi şimdiye kadarki en derin, en rüyasız uykuya bıraktım. Ertesi gün Salı öğleden sonra. Tamam arkadaşlar. Salı. Burada bırakalım. Bölüm çünkü uzun oldu. Yaklaşık bakayım bir 40 dakikaya yakın oldu. Bunun daha editi vesairesi var. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Sesim biraz az çıkmış olabilir. Videoyu gece çekiyorum bu sefer. O şekilde fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Seviliyorsunuz hepiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.